Bir önceki çektiğim aslında buraya nasıl geldim videosunun devamı niteliğinde bu video. Buradaki masraflardan, giderlerden bahsedeceğim. Orada gördüğünüz gibi hala hava soğuk. Biraz açıklık var ama halen daha soğuk olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak giderler konusunda şunu söylemek istiyorum. Belli başlı gider kalemleri var. Onların da ötesinde enflasyon Avrupa'daki her ülkeyi etkilediği gibi Hollanda'yı da etkiledi. Ve bu enflasyonla birlikte tabii ulaşım, yeme içme gibi konularda da zam artışları oldu. Yani fiyatlara etki etti bu. 2024 yılında da yine hani bazı kalemler bu anlamda yüksek. Birazcık aylık giderlerden bahsedecek olursak ilk değineceğim konu kira. Hollanda'da daha önce kiraların yüksek olduğunu ve buradaki en büyük gider kalemi olduğundan bahsetmiştim. Düşündüğünüzde bir artı bir ev veya doğru dürüst oturulabilecek bir 2 artı bir ev için minimum bir büyük 1500 euro 2000 euro aralığında, hani 1500 euro 2000 euro aralığında diyebilirim. Tabii sadece kirayla bitmiyor. Eğer aidatınız varsa aidatını da buna eklemek gerekiyor. En büyük gider kalemi dediğim gibi kira. Yani burada barınmak tabii ki en önemli konu. Sadece kira ücretinin yüksekliğinin haricinde bir de ev bulma sıkıntısı var. Ne oluyor? Ev bulma sıkıntısı olduğu için de bu kiralara yansıyor. Kiraları arttırıyor. Dolayısıyla kiralar yüksek. Bir diğer konu faturalar. Faturalar için de genel gider olarak şöyle bir şey söylersek, hani ısınma buradaki önemli konulardan bir tanesi yine. Isınma ve elektrik önemli bir yer tutuyor. Özellikle ısınma, hani gaz konusunda ücretler yüksek. Söylediğim gibi burada elektrik ve ne var? Gaz var, elektrik var, internet var. Ortalama 200 euro gibi bir rakam söyleyebilirsiniz. Buna ek olarak da internet 35 euro diyebilirim. Su da 3-4 ayda bir kesiliyor. Onun fiyatını henüz bilmiyorum. Henüz su faturası elime ulaşmadı. Ama elektrik, gaz ve internet hepsi için 235 euro civarı diyebilirsiniz. Mutfak masrafı kişiden kişiye göre değişiyor. Ama benim gözlemim 2 kişilik karı koca olan bir ailede, hatta bir tane de çocuk varsa bu rakam ortalama 650-700 euro civarı. Dediğim gibi ne yiyeceğinize göre çok değişir. Ne kadar bir tasarruf yaptığınıza göre çok değişir. Ama benim gözlemim bir 700 euro gıda masrafı tutuyor. Yani tabii bunu minimize etmek size kalmış. Ulaşım da burada gerçekten Avrupa'daki en pahalı ulaşımlardan birisi. Avrupa'da en çok ulaşıma para ödenen ülkelerden birisi de Hollanda olsa gerek. Burada ulaşım rakamları özellikle tren anlamında çok yüksek. Trenlere fahiş paralar ödeniyor. Pahalı olduğunu şuradan anlayın. Amsterdam Eindhoven'a gidiş herhalde 22,5 euro. Bazen Ryanair'dan uçak yine Amsterdam'dan atıyorum İspanya'ya 34 euro gibi bir şey. Dolayısıyla özellikle tren çok pahalı. Dediğim gibi Avrupa'daki en pahalı belki de ulaşım. Dolayısıyla burada tren, tramvay, otobüs rakamları çok absürt seviyede değil ama ucuz da değil yani. Hani bunu da gözetmek gerekiyor. Dolayısıyla yani bu ulaşımı nasıl kullandığınıza göre yine değişir. Bisiklet kullanımı çok yaygın. Eğer bisikleti yoğun şekilde kullanırsanız ulaşım masrafınızı yine minimize edebilirsiniz. Gelelim sağlık sigortasına. Sağlık sigortası burada kişinin kendisi tarafından yapılıyor. Herhangi bir şirket sağlık sigortası için başvurmuyor. Sağlık sigortası için kişi başı 145 euro gibi bir rakam var. 2 kişiyseniz bu rakam 290 euro. Dolayısıyla sağlık sigortasını da ek bir kalem olarak eklemeniz gerekiyor. Zorunlu. Çocuklarda belli bir yaşa kadar zorunlu değil. Yani çocuklarda belli bir yaşa kadar muaf. Onlara para ödemiyorsunuz ama yetişkin bireyler için sağlık sigortası zorunlu. İnternet ve hat ücreti var. Yıllık belli bir kontratlı bir şekilde telefonda kullanabilirsiniz. Telefon hatta. Belli bir ödediğiniz kadarını da kullanabilirsiniz. Ben prepaid dedikleri ödediğin kadar kullan. Onu kullanıyorum şu an. Aylık 20 euro civarı kullanıyorum galiba. Evdeki internet için de 35 euro. Anlaştığım firmada şöyle bir kampanya vardı. 6 ay 18 euro, sonraki 6 ay
35 euro şeklinde o şekilde anlaştık. Dolayısıyla cep telefonu artı internete yani ortalama 50 euro gibi bir rakam düşünebilirsiniz. Bu masraflar kişiden kişiye göre değişkenlik gösteriyor. Sonuç olarak siz neyi ne kadar harcayacaksınız buna göre çok farklılık gösteriyor. Örneğin eğlenceyle ilgili kısımda da dışarı çıkıp dışarıda yemek yemek pahalı. Bilmiyorum gece eğlencesinde rakamlar nasıl ama sonuç olarak yani eğlencede belli bir miktarda bir para ayırıyorsunuz illa ki. Hani belki çocuğunuzla beraber gideceğiniz aktiviteler. Bunun yanında tabii seyahatler de var. Yani ailenizle birlikte hafta sonlarını değerlendirmek için bir yerden bir yere gittiğinizde bu da ulaşıma dahil bir rakam olarak aslında ekstra bir kalem olarak yansıyor. Yani orada harcayacağınız şeyler. Sonuç olarak ister istemez ailenizle birlikte bir takım etkinlikler de yapıyorsunuz. Hani bunlar içinde ulaşımı, yemeği, içmeyi hepsini barındırıyor. İnsanlar genel olarak özellikle iş yerlerine yakın yerlerde oturma zorunluluğu hissetmiyorlar. Yani atıyorum siz Amsterdam'a yakın bir yerde yüksek kira bedeli ödeyeceğinizi Rotterdam'da bir yerde oturup aylık belli bir rakam tasarruf edebilirsiniz. O anlamda taşımanın etkisi hani tabii masraflar yol masrafı olarak dönüyor. Bu ayrı mesele ama oturacağınız yeri o anlamda iş seçmeniz gerekiyor. Bunların yanında eğitim, kurs gibi maliyetleri de hesaba katınca eğer istiyorsanız tabii bunlar da belli bir maliyet kalemi ediyor. Tabii iki kişinin çalışması bu anlamda kritik. İki kişi çalışırsa hani çok daha iyi bir yaşam standardı yakalanabilir. Bir de şunu söylemem gerekiyor. Vergiler. Burada hesaba katmadığınız bazı vergiler gelebiliyor. Geçen de bana bir belediye vergisi geldi. 247 euro. Çöp vergisi de varmış galiba. Onun ne vergisi olduğunu bilmiyorum ama sonuçta bazen hiç beklemediğiniz vergi rakamları da geliyor. Bunlar tabii yıllık rakam, yıllık bazda oluyor ama belli bir masraf kalemi oluşturuyor. Dolayısıyla aslında vergi de bu masraflara saydığımız örneklerden bir tanesi. Yani özetle toparlayacak olursak telefonun şarjı bittiği için yarıda kaldı. Gelir gider dengesini düşünmek ve buna göre hareket etmek çok daha mantıklı. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. 2024 yılındaki genel değinebileceğim rakamlar bu şekilde. Merak ettiğiniz noktalar açısından yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.